Merhabalar, bu videoda sizlerle Pino ile deprem simülasyon projesi gerçekleştireceğiz. Pino 7 yaş ve üzerindeki çocukların daha kolay bir şekilde Arduino ile kodlama yapabilmesi için geliştirilmiş bir kontrol kartıdır. Gelin projemizde kullanacağımız malzemelerimizi inceleyelim. Öncelikle saf malzeme olarak ben bir ev yapacağım için ahşap plakalarım var. Silikon tabancam, makasım ve renklendirmek için evam mevcut. Gelelim devremize. Pino kontrol kartım var. Bilgisayara bağlamam için gerekli USB kablom. Hemen şöyle. O depremdeki sallanmayı hissetmek için bir eğim darbe sensörüm. Buzzer modülüm ve sensör ve modülümü bağlamam için gerekli bağlantı kablolarım. Ardından bilgisayarda yazdığım kodları bilgisayardan bağımsız çalıştırabilmem için 9 voltluk pilim ve pil şapkam mevcut. Ben öncelikle bu malzemeleri şöyle kaldırıyorum. Tasarımımızı yapalım. Ardından devremizi kurarız. Tasarımımızı gerçekleştirdik. Şimdi devre kurulumuna geçelim. Tasarımımı şöyle aldım. Evet, Pino kartım. Şöyle yapalım. Bağlantı kablomu aldım. Modüllerim için gerekli bağlantı kablomu alıyorum ve bağlantı işlemini gerçekleştirelim. Öncelikle eğim darbe sensörümüzün bağlantısını halledelim. Üzerinde mor renkli bir etiket bulunmakta. Yine Pino kart üzerinde mor etiketli kapılardan herhangi birine bağlayabiliriz. Ben eğim darbe sensörümü 2 numaralı kapıya bağlantı kablosu yardımıyla taktım. Yine buzzer modülüm var ses çıkışı için, yani herhangi bir sallantı anında bize sesli bir şekilde uyarı verecek. Bu modülümün üzerinde de mor renkli bir etiket bulunmakta. Mor kapılardan herhangi birine bağlayabilirim. Bunu da 4 numaralı kapıya bağlayalım. Evet, artık USB kablomla bilgisayar bağlantısını gerçekleştirebilirim. Evet, devremizi de kurduk. Şimdi sırada kodlama işlemi var. Kodlamak için Mblock programını kullanacağız. Bilgisayardan Mblock programımızı açalım. Gerekli kodları görebilmem için Pino eklentisini indirmem gerekiyor. Bunun için uzantılar menüsünden uzantıları yönet diyorum. Arama bölümüne Pino yazarak gelen eklenti paketini indiriyorum. Ardından robotlar sekmemde Pino ile ilgili kod bloklarını görebiliyorum. Kartlar bölümünden Arduino Nano seçili mi, bunu kontrol ettim. Bağlan menüsüne gelip bağlantımızı gerçekleştirelim artık. Seri port diyorum ve çıkan COM değerine tıklıyorum. Bu COM değeri benim Pino kartımın bağlı bulunduğu USB portun adı. Sizlerde COM3, COM5, COM7 farklı seçenekler olabilir. İlgili porta tıklayalım. Ardından aygıt yazılım güncellemesi yapalım. Aygıt yazılım güncellemesi Mblock yazılımı ile Pino kartımın haberleşmesini sağlar. Aynı zamanda kartımda daha önceden yazılmış kodlar varsa bunların silinmesini, yani kartın sıfırlanmasını sağlıyorum.
Aynı zamanda bir proje geliştirdiniz, bağlantısından ve kodlarından eminsiniz ama çalışmıyorsa yine Aygıt yazılım güncellemesini yapabilirsiniz. Siz yine de programı açtığınızda bir kez Aygıt yazılım güncellemesi yapın lütfen. Kapat diyorum, yükleme tamamlandı. Önce modüllerimizi bir test edelim. Hemen kendime bir olay alıyorum. Boşluk tuşu basılınca sensörümden okunan bilgiyi bana hangi değerleri veriyor? Bir kuklamıza söyletelim. Görünüm menüsünden merhaba de bloğunun içerisine ilgili kod bloğunu yerleştireceğim. Robotlar sekmesine geldim. Evet, eğim ve darbe sensörü oku kod bloğunu aldım. Peki hangi kapıya bağlamıştım? 2 numaralı kapı. Kapıyı düzelttim ve bana bunu sürekli olarak söylemesini istiyorum. Boşluk tuşuna bastım. Şu anda şu an herhangi bir sallantı işlemi yok. 0. Bir sallantı olduğunda 1 değerini, sallantı olmadığında 0'ı görebiliyorum. Evet. O zaman eğim darbe sensörüm çalışıyor. Devam edelim. Bir de buzzer'ımızı test edelim. Boşluk tuşu basıldığında buzzer'dan bir ses çıkışı duyalım. Kaça bağlamıştık? 4 numaralı kapı. Boşluk tuşuna bastığımda yarım saniye boyunca sesi duyabiliyorum. Evet, modüllerimle ilgili bir problem yok. Artık kodumuzu yazıp şeye geçebiliriz. Algoritmamızı oluşturmaya geçebiliriz. Ben Pino program ile kodları kartımın içerisine yükleyeceğim. O zaman Pino programı alalım. Sürekli kontrol etmem gereken bir iş var. Eğer eğim darbe sensöründen gelen değer 1 ise, yani herhangi bir sallantı varsa buzzer'dan ses çıkışı isteyeceğim. Ama herhangi bir sallantı yoksa ses çıkışım olmayacak. Eğer ise değilse kod bloğunu kullanıyorum bunun için. Bir koşullu yapı oluşturacağım. Matematiksel işlemlerden eşittir operatörünü alıyorum. Robotlar sekmesine geldim. Eğim ve darbe sensöründen okunan değer kaç numaralı kapıya bağlıydı? 2 numaralı. 2 şeklinde düzelttim. 1'e eşitse, yani herhangi bir sallantı varsa ses çıkışı olsun diyorum. Buzzer'ımız 4'e bağlıydı. Ses çıkışı olsun. 1 saniye boyunca diyelim. İstediğiniz notayı da seçebilirsiniz bu bölümde. Bunun dışında gelen değer 0 ise, yani 1 değilse ses çıkarmayacak. O zaman yine 4 numaralı kapıdaki buzzer'ımdan bu notayı çıkarma, yani sustur diyorum. Nasıl çalıştıracağım? Pino programı üzerine sağ tık, Arduino'ya yükle. Arduino'ya yükle seçeneğine tıklıyorum. Yükleme işlemi tamamlandıktan sonra pilim ve pil şapkamla rahatlıkla çalıştırabilirim. Ama önce tasarımımıza bir entegre edelim bakalım. Evet, yükleme tamamlandı. Hemen USB kablomu söktüm. Şimdi geliyoruz devremizi kurmaya. Evet, şimdi bir hareketlilik olduğunda buzzer'dan ses çıkışını duyabiliyoruz. Bıraktık. Herhangi bir ses yok. Evet, şu anda ses çıkışı var ve bıraktığımız anda ses çıkışı yok. Eğim ve darbe sensörünü kullanarak sizler de farklı projeler geliştirebilirsiniz. İyi çalışmalar.